Şu an hayatından mutlu değilsen en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Şu an hiçbir şey yapma isteğin eğer yoksa en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Şu an aynaya baktığında o gördüğün kişiden %100 tatmin değilsen en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Şu an kendini çok sevip şöyle yüksek bir özgüvende değilsen en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Şu an yaşadığın hayattan mutlu değilsen ve geleceğini parlak bir yer olarak göremiyorsan da en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Bugün sana senin için çok önemli olan bir gerçekten bahsetmek istiyorum. Kendine verdiğin sözleri tutmadığın her gün kendine yapabileceğin en büyük kötülüğü yapıyorsun. Kendine verdiğin sözleri tutmadığın her gün yaşam enerjini azaltıyorsun. Yaşama olan isteğin azalıyor. Motivasyonun azalıyor. Kendine verdiğin sözleri tutmadığın her gün kendinden uzaklaşıyorsun. Kendine yabancılaşıyorsun. Kendinin en büyük düşmanı sen oluyorsun. Kendine verdiğin sözleri tutmadığın her an kendine olan sevgin, saygın ve özgüvenin azalıyor. Ve ben de bugün sana bunun önemini bir psikolog olarak ve bir nörobilimci olarak hem ne kadar gündelik hayatta önemli olduğunu, hem senin zihnin için, mental sağlığın için ve genel güzel bir hayatının olması için ne kadar önemli olduğunu hem psikolojik hem de nörobilimsel açıdan da açıklayacağım. Ve benim isteğim de bugün bu video ile birlikte izleyen herkesin hayatına güzel bir dokunuş yapmak. Ben bu farkındalığı yaymak için bugün bu videoyu çekiyorum. Tek istediğim minik de olsa bir iyilik yapmak. Tek istediğim bu videoyu izleyen herkesin hayatında artık bir şeyleri değiştirmek. Merhaba, öncelikle kanala hoş geldin. Ben Beste Doğa Güven. Ben bir psikolog, aynı zamanda da bir nörobilimciyim. O yüzden bugün kendine verdiğin sözleri tutmamanın senin hayatında nasıl etkileri oluyor, bunu her açıdan ele almak istiyorum. Hem bir psikolog olarak hem bir nörobilimci olarak her açısıyla ele almak istiyorum. Şimdi bunun psikolojik bilimsel kısmına geçmeden önce senden şöyle bir şey hayal etmeni istiyorum. Çok basit bir örnek. Bir arkadaşını hayal et. Sana diyor ki 2 saat sonra seninle buluşacağız. Şu saatte şurada olacağım diyor. Sen oraya gidiyorsun, hazırlanıyorsun, yol gidiyorsun. Arkadaşın gelmiyor. Gelmiyor. Seni orada saatlerce bekletiyor ve sana haber bile vermiyor, gelmiyor. Sana verdiği sözü tutmuyor. Aynı şekilde o arkadaşın senden bir kitap ödünç alıyor. Diyor ki bu kitabı okuyup sana getireceğim. Söz veriyorum diyor. Asla getirmiyor. Yıllar geçiyor, sana bunu getirmiyor. Diyelim ki senin karnın aç. Arkadaşın diyor ki sana söz diyor, yemek getireceğim. Sakın yemek yeme, beni bekle diyor. Sana yemek getireceğim. Söz veriyorum diyor. Ve sen aç halinle oturuyorsun diyelim ki o yemek getirsin diye. Ve o yemek sana asla gelmiyor. Sana verdiği sözleri tutmuyor. Şimdi bunu bir hayal ettin mi? O arkadaşa karşı şu an neler hissettin içinde? Hayal et onu. Nefret, öfke. Ona karşı bir yakınlık hissetmiyorsun değil mi? Belki çok seviyordun o arkadaşı hikayenin başında. Şu an eminim ondan soğudun, ondan uzaklaştın. Onunla bir daha artık buluşasın gelmeyecek. Onu bir daha göresin gelmeyecek. Onu sevesin gelmeyecek. Dışarıdaki bir insan, hayali bir arkadaş bile bunu yaptığında, şu an hayalindeki arkadaş bile bunu yaptığında nasıl ondan soğudun? Nasıl ona karşı sevgin azaldı? Bir de bunu kendine yapanın sen olduğunu bir düşünsene ki öyle. Bir sürü söz veriyorsun kendine değil mi? Mesela pazartesi artık diyorsun sağlıklı yaşamaya başlayacağım. Kaç tane pazartesi geçiyor? Bunu yapmıyorsun. Ya da diyorsun ki artık hayatımı düzene sokacağım. Toksik insanlardan kurtulacağım. Kendime yatırım yapacağım. Kişisel gelişimime önem vereceğim. Farkındalığımı yükselteceğim. Hiçbir şey yapmıyorsun. Yine gün sonunda bir bakmışsın o toksik arkadaşlarla birliktesin. Gün boyu evde kaydırıp sadece sosyal medyada kaydırırken kendini buluyorsun. Ya da diyorsun ki söz veriyorum artık kendime yatırım yapacağım. Her türlü yatırım olabilir bu, maddi manevi. Ama dediğim gibi yine bunu da yapmıyorsun. Az önceki hayaldeki arkadaş sana verdiği sözü tutmadığında nasıl ona sinir oldun? Nasıl ondan uzaklaştın hayalinde bile? İşte hele bir de kendine verdiğin o sözleri tutmadığında kendine ne kadar sinir olduğunu, kendinden ne kadar uzaklaştığının farkında bile değilsin. Ama işte bilinçaltın farkında. Bilincimiz ve bilinçaltımız aslında ayrı kavramlar. Bilincimiz ve bilinçaltımız farklı işliyor gerçekten. Bilincin mesela şöyle bir şey. Bu videoya tıkladın ya, bilincin bunu yaptı. Ama bir de bilinçaltı farkında bile değil. Birçok insan kendini sevmiyor ve farkında bile değil. Ve bunun en büyük sebeplerinden biri dediğim gibi kendine verdiği sözleri tutmaması. Tekrar ediyorum. Az önceki o hayali hikayede bile dışarıdaki bir insan bile sana verdiği sözü tutmayınca nasıl ona sinir oldun? Hele bir de kendine verdiğin sözleri tutmadığında kendinden ne kadar uzaklaşırsın bir tahmin et.
et. İşte bilinçaltında uzaklaşıyorsun. Sen bilincinde farkında değilsin bunu. Sen uyanıyorsun, müzik dinliyorsun, hayatına devam ediyorsun ama bilinçaltında kendine yabancılaşıyorsun. Motivasyonun düşüyor. Artık hiçbir şey yapasın gelmiyor. Ders çalışasın gelmiyor, işe gidesin gelmiyor. Belki sosyalleşesin gelmiyor. Ve işte bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Kendine verdiğin sözleri tutmuyor olman. Ya da en basitinden mesela bir anda böyle arkadaşınla gaza geliyorsun. Diyorsun ki artık o kişi bana böyle davranamaz. Ya da mesela belki benim videolarımı izliyorsun. Kendi öz değerini hatırlıyorsun. Kendi özgüvenini hatırlıyorsun. Diyorsun ki evet ya Beste Hanım çok güzel konuştu ya da bana nasıl hitap etmek istersen. Ne kadar güzel konuştu. Evet ya diyorsun. Ben artık bugünden sonra kendimi seveceğim. Kendimi ön plana koyacağım. Artık özgüvenli olacağım. Yeter ya. Bu hayat benim hayatım. Ben artık kimsenin ne dediğini önemsemeyeceğim. Bir kere yaşıyoruz bu hayatı. Ben niye el alemin ne dediğini düşünüp yaşayayım ki deyip böyle benim videomu izleyip gaza geliyorsun ama sonra 3 hafta sonra yine başa sarıyorsun. Kendine verdiğin sözü tutmuyorsun ve işte dediğim gibi bu kendine yapabileceğin en kötü şey. Şimdi gel birlikte bunun birazcık bilimsel ve psikolojik kısmına girelim. Birinci kısmımız nörobilimsel olacak. Şimdi nörobilimsel olarak bizim beynimiz kendimize yaptığımız ihaneti unutmuyor. Yani senin beynin kendini sevdiğinde de bunu alıyor. Senin beynin kendin için, hayatın için güzel bir şey yaptığında da bunu alıyor bir data olarak. Ama senin beynin kendine bir ihanet ettiğinde de bu bilgiyi alıyor, depoluyor. Veya işte kendine ihanet ettiğinde kendine verdiğin sözleri tutmadığında kısacası. Benim daha önceki videolarımı izleyenler zaten bilecek ki mesela bu videomda anlatmıştım. Bizim beynimizde benlik sistemi olarak adlandırdığımız bir bölge var. Eski videolarımı izleyenler bunun cevabını zaten biliyor. Çok kere söyledim. Orası da neresi? Prefrontal korteks. Bu bölge bizim karar verme, plan yapma, bir şeyleri organize etme ve öz değerlendirme merkezimiz. Sen her yarın başlayacağım, yok işte pazartesi başlayacağım, işte ayın birinde başlayacağım deyip yapmadığın her an beyninin bu bölgesiyle birlikte dopamin döngünde zarar görüyor. Bunun bilimsel açıklaması bu. Şimdi sen kendine her söz verdiğinde mesela artık meditasyon yapacağım düzenli veya artık daha az telefonda TikTok'a gireceğim, Instagram Reels izleyeceğim veya artık kendi kişisel gelişimim için, hayatım için terapiye başlayacağım veya artık düzenli spor yapacağım, artık sağlıklı besleneceğim gibi böyle kararlar aldığında beyninde dopamin üretimi başlıyor. Yani aslında bu da beklenti yaratıyor. Yani senin beynin bir beklentiye giriyor. Okey bekliyorum. Meditasyona başlıyoruz. Hadi bekliyorum. Hani pazartesi diyorsun. Bu pazartesiden itibaren meditasyona başlayacağım. Artık terapiye başlayacağım. Hayatımdaki bir şeyleri yoluna koymak için. Hadi bekliyorum diyor beynin. Ya da diyorsun ki bu ayın birinde spora başlıyorum. Sağlıklı besleniyorum. Bu kararı alıyorsun böyle süper her şey organize ama beyin diyor ki hadi bekliyorum. Beklentideyim. Ver bana bunu diyor beynin. Nörobilimsel olarak böyle işliyor. O prefrontal korteks dediğimiz yerde beynin senden bir şey bekliyor. Çünkü niye? Orada bir dopamin salgılandı. Ve sen kendine verdiğin bu sözleri tutmadığında beyninde aniden bu dopamin düşüyor. Hayal kırıklığına uğratıyorsun kendini. Yani az önce böyle verdiğimiz bir örnek vardı ya işte arkadaşın diyor ki 2 saat sonra oradayım seninle buluşacağım diyor. Sen gidiyorsun oraya ve arkadaşın asla gelmiyor. Aynı hayal kırıklığı işte. Onu yaşıyorsun mantıken ve bunu kendine kendin yapıyorsun. Yani kendine ihanet ediyorsun. Bilimsel olarak da tam olarak bunlar yaşanıyor. Ve beynin kendine tam olarak şunu söylüyor diyebiliriz. Ben senin verdiğin sözlere inanmıyorum. Beynin aynen sana bunu söylüyor. Sen güvenilmez birisin. Hani dedik ya arkadaşımıza biz inanmayacağız artık. Arkadaş diyor ki aldığım kitabı sana geri getireceğim diyor. Getirmiyor. Arkadaşımız diyor ki 2 saate oradayım. Biz bekliyoruz asla gelmiyor. 20 saat bekliyoruz yok gelmiyor. İşte veya arkadaşımız diyor ki açsın yemek yeme sana yemek getireceğim diyor. Getirmiyor. Biz ne yaparız artık? O arkadaşımıza bir daha inanmayız. Aynı mantık bizim beynimizde de geçerli. Artık beynin sana inanmıyor. Diyor ki meditasyona başlayacağım dedin, başlamadın. Bir şeyleri düzeltmek için terapiye başlayacağım dedin, başlamadın. Sağlıklı besleneceğim dedin, pazartesiden itibaren yapmadın. İşte düzenli yaşayacağım, odamı toplayacağım, daha düzenli, temiz bir insan olacağım dedin, yapmadın diyor beynin. Diyor ben sana niye inanayım, niye sana güveneyim diyor. Prefrontal korteks, beynimizin içi, dopamin döngümüz. Bu şekilde işliyor. Ve beynin sana karşı güvenini kaybediyor. Yani kendine olan güvenini kaybediyorsun. Peki kendilik lafıyla hangi kelime benziyor? Kendi ve öz. Yani kendine güven yani özgüven. Hani bu herkesin konuştuğu özgüven. Yani benim de en çok konuştuğum konulardan biri. Özgüven. Al sana özgüven. Hani o saçma sapan şeyler izleyeceğine al sana özgüven. Özgüven budur işte. Kendine verdiğin sözleri tut ki özgüvenin artsın. Anladın mı? Kendini
sürekli hayal kırıklığına uğratan biri olma. Kendine ihanet eden biri olma. Kendine verdiğin sözleri tutamayan, sadakatsiz bir insan olma. Çünkü en büyük inanç aslında kendine duyman gereken inançtır. Tabii ki en büyük inanç, eğer inançlıysan tabii ki yaratıcına duyman gereken inanç, işte evrene, o işleyişe, Allah'a, neyse, ama onun haricinde kendine duyduğun inanç. Yani kendine inanmak. Ya evet, ben bunu yapabilirim demek. Yani diyor sanki ben pazartesi işte az önceki örnekler meditasyona başlayacağım, terapiye başlayacağım, sağlıklı besleneceğim. Ve bu olduğunda aslında beynin şey de demiyor sana. Ben yapamam da demiyor. Diyor ki ben kendime verdiğim sözleri tutamam. Yani demek ki diyor ben böyle bir insanım. Ben verdiğim sözleri tutamıyorum kendime. Ben bir karar alıyorum. Az önce saydıklarımız meditasyon, terapi, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşama, düzenli toplu yaşama. Tutamıyorum diyor. Beynin sana bunu söylüyor. Bilimsel olarak önemi birinci maddemiz nörobilimsel olarak buydu. Peki psikolojik olarak ne oluyor? Kendine verdiğin sözleri tutamamak psikolojide 1. Öz saygı, 2. Öz sevgi, 3 de benlik algının yavaş yavaş çökmesine sebep oluyor. Yani her söz verip tutmadığında yavaş yavaş bu düşüyor. Öz saygın düşüyor böyle kendine yavaş yavaş. Öz sevgin düşüyor. Sen istediğin kadar olumlama yap. Ben çok güzelim. Ben çok değerliyim. Ben çok seviyorum kendimi. Hiçbir önemi yok bu noktada. Anladın değil mi? Kendine verdiğin sözü tutmuyorsun çünkü. Ben artık bugünden itibaren odamı toplayacağım. Toplu bir insan olacağım deyip bunu yapmadığında beynine diyorsun ki ben güvenilmezim. Yani kendine olan öz saygın azalıyor. Veya ben artık TikTok kaydırmak yerine kitap okuyacağım deyip karar alıp bunu yapmadığında yine bu saydığımız öz saygı ve öz değerin düşüyor. Öz saygın düşüyor. Yani kendine olan inancını yitiriyorsun. Ve az önce dediğimiz gibi en büyük inanç zaten yaratıcımızdan sonra eğer inançlı biriysen kendine duyduğun inanç. Motivasyon sanıldığı kadar ilham işi değil arkadaşlar. Yani ilham mesela böyle şeyde gelmiyor. Oturuyordum, meditasyon yapıyordum ve ilham geldi diye bir şey evet var. Çoğunlukla var. Ki mesela ben resmen 2-3 video öncemi böyle çektim ya. Hani sevgilimle güzel bir akşam yemeğindeydik. İşte yemeğimiz bitti falan, çıktık. Sonra dedim ki hadi bir video çekeyim madem. Hani ilham geldi mesela tam o sıra sevgilimle sohbet ederken. Hani ilham o anda da gelebiliyor. Doğru. Ama motivasyon bir duygudur. Hani mesela bir psikolog olarak yine bunu belirteyim. Bu bir duygu. Ve biz her gün aynı duyguda kalamayız insan olduğumuz için. Yani mesela bugün sen çok coşkulu hissedebilirsin. Wow, mükemmel, hayat çok iyi. Çünkü o gün belki çok süper arkadaş grubunla vakit geçirdin. Ailenle çok iyi bir ortam oldu. Çok güzel bir haber duydun. Coşkulusun. Ama ertesi gün geçebilir bu. Çünkü insansın. Duygular değişkendir ve motivasyon da bir duygudur. Bunu da unutmamak lazım. O yüzden tutarlılık motivasyondan daha kıymetli ve daha önemlidir. Senin aslında motivasyondan, işte heyecandan, evet bunu yapacağım, süper, ilham geldi, hayal kurduğumdan ziyade senin tutarlılığına dikkat etmen lazım. Yani sen dediğim gibi duygular değişir. Bugün coşkuluyken, pazartesi coşkuluyken salı depresif uyanabilirsin. Ama motivasyon da aynı şekilde. Pazartesi wow mükemmel şeyler yapacağım, harika, dünyayı fethedebilirim gibi bir motivasyon yaşayıp salı bıktım ya, hiçbir şey yapmak istemiyorum, sadece TikTok izlemek istiyorum diyebilirsin. O yüzden ne yapacaksın? Motivasyondan ziyade tutarlılığa dikkat edeceksin. Çünkü kendine verdiğin her sözü tuttuğunda beynine ben güvenilirim mesajını da vermiş olursun. Üçüncü kısım kendine ihanet etmenin görünmez etkisi. Kendine verdiğin sözleri tutmadığında sadece hedeflerin yarım kalmaz. Aynı zamanda beyninin ödül merkezinde de bir dengesizlik yaşanır. Motivasyonun azalır, sabahları uyanmak istemezsin, önünde bir sürü çalışman gereken ders vardır, hiçbirini yapmak istemezsin. En basit işleri bile ertelersin. Çok basit bir iş, yani minik bir ev işi olabilir, küçük bir evrak teslim etmek olabilir, 3 sayfa kitap okumak olabilir, onu bile yapamaz hale gelirsin. Çünkü artık beynin seni ödüllendirmeyi bırakmıştır. Çünkü artık o içsel ben başardım, ben başarabilirim, ben bunu yapabilirim hissin bitmiştir. Ve bu da işte en tehlikelisi, benim de videonun başında da aslında belirttiğim, yaşama isteğin azalır. Yani en kötü şey, bir insanın başına gelebilecek en kötü şey. Artık senin yaşama o motivasyonun azalır. Yani mesela ben şu an söyleyeyim, bugün günlerden pazar, direkt şu an göstereyim.
Şimdi yarın mesela pazartesi, haftanın ilk günü ve canım danışanlarım, mükemmel bir gün olacak benim için. Danışanlarımla seanslarıma girmek için heyecanlıyım. Salı, çarşamba ailemle yurt dışındayım. Bu haftalık salı ve çarşamba seans alamadım o yüzden. Perşembe günü sevgilimle yemeğe çıkacağım. Hani böyle full heyecanlıyım. Gelecek için heyecanlıyım. Yani yarın için ya da bu video kim bilir ne zaman yüklenecek, onun için heyecanlıyım. Çünkü bunu regüle ettim. Bu dopamin döngüsü bende sağlıklı çalışıyor. Ama bu sağlıklı çalışmayan bir insan yataktan da kalkası gelmez. Minik bir ev işi yapmayı, hani şu bardağı alıp bulaşık makinesine koymak bile hani yük gelir. Bu böyle. Beyin bu. Beyin bunu yapıyor. Yani beynin kimyası bu. Ne kadar saçma gelse de bu böyle. Ve nörobilimsel olarak dopamin düşüklüğü ne yapar? Depresyon ve anhedoni dediğimiz zevk alamama, yani hayattan zevk alamama. O noktada hiçbir şey zevk vermiyor artık. Para, pul, fiziksel bir şey, hiçbir şey. Yani hayattan zevk alamama. Yani kendi sözünü tutmadığında sadece iradeni değil, duygusal sistemini de sabote edersin. Dördüncü kısım kendine verdiğin sözleri tutmak ve kendini iyileştirmek. Kendine verdiğin sözü tutmak küçük bir şey gibi görünüyor değil mi? Basit bir şekilde bir şeye kendine karar veriyorsun ve onu tutuyorsun. Çok basit duruyor. Ama bu beynine ve ruhuna gönderdiğin en güçlü mesajlardan bir tanesi. Ve o da ne? Artık sana inanıyorum. Artık sana güveniyorum. Artık senin bunu yapabileceğine inanıyorum. Ve birkaç madde öncesinde ne demiştik? Özdeğer, öz saygı, öz sevgi, benlik algısı. Artık senin beynin şunu diyor. Evet, ben bunu yapabilecek bir insanım. Kendime güveniyorum, kendimi seviyorum, kendime değer veriyorum. Neden? Çünkü ben kendime verdiğim sözleri tuttum. Beynin tam olarak bunu söylüyor sana. Ve bugün başladığında bir şeyleri kökten değiştirmen gerekmiyor. Hani bir anda evet, yarından itibaren spora gidiyorum ve saatlerce spor yapan bir insan oluyorum. Ki hani sporu da keyfiniz istiyorsa yapın. Hani mesela ben spor yapan birisi değilim ki herkes benim spor yaptığımı söylüyor ya da soruyor vücudumu gördüklerinde, ama ben spor yapmıyorum ama sağlıklı besleniyorum, mutluyum. O yüzden demek ki vücudum da güzel görünüyor. Diyelim ki sağlıklıyım da, kafa da bitiyor bence. Her şey psikolojik. Ben buna inanıyorum birazcık yani. Ki psikosomatik mesela birçok hastalık. Yani şu an hastanedeki insanların çok yüksek ihtimal, yani böyle olağanüstü durumlardan bahsetmiyorum ama mesela bir danışanım vardı benden önce, ciddi bir böyle bir sırt ağrısı çekiyor yıllarca. Gitmedikleri doktor, gitmedikleri hastane yok ama terapiden sonra geçiyor. Çünkü aslında o sırt ağrısı psikolojik bir sebebi var. Ya da mesela yeme bozuklukları. Neyse, konumuzu dağıtmayalım. Biz ne diyorduk? Spor. Spor böyle çok yüklü bir spora gitmene gerek yok. İşte köklü bir değişim. Evet, ben artık gym'e giden böyle ağır basan bir insanım ve bunu yapacağım değil ya. Hani 5 dakika yürüyüş yapmak gibi. Ya da minik bir şey. Ben artık toplu bir insan olacağım deyip artık içtiğin bardağı direkt kaldırmak. Sabah uyandığında yatağını toplamak. Böyle minik şeyler. Çok büyük şeyler değil. Minik şeyler. Bunlar bile yeterli. Ya da şey değil. Artık asla sosyal medyaya girmiyorum. Sosyal medyayı siliyorum ve sadece kitap okuyacağım değil. Ama günde 2 sayfa kitap okumak gibi böyle minik şeyler yeterli. Çünkü bunu yaptığında bile beynin diyor ki yaptın. Sen bunu yaptın diyor. Bir günde bir kitap bitir demiyor. 2 sayfa oku diyor ve beynin bunu yaptığında evet sen bunu yaptın diyor. Ve o sinyalde, o bilgi de beynine gönderdin, artık beyninde yeni bir dopamin döngüsü yaratıyor. Ve işte değişim de böyle başlıyor. Küçük sözler, küçük başarılar, yeniden güven, yeniden motivasyon kazanmak ve yeniden yaşam enerjisi, iyileşmek. Ve 5. kısım, eğer bu konuda zorlanıyorsan ne yapabilirsin? Bazen insan kendine verdiği sözleri tutamamasının sebebinin irade eksikliği olduğunu düşünür. Yani belki der ki ben iradesiz miyim? Yani neden kendime verdiğim sözleri tutamıyorum diye düşünüyor olabilir. Ama bunun senin iradesiz olmanla, tembel olmanla hiçbir ilgisi yok. Sen öyle bir insan değilsin. Bunun tek sebebi psikolojik durumlar, psikolojik yükler, travmalar, suçluluk duygusu, düşük özdeğer, bastırılmış öfke. Bunlar senin motivasyonun önünde bir engel oluşturur. Böyle engeller duvarlar oluşturur. Ve eğer sen de bu duvarların arkasına sıkıştığını hissediyorsan, bunun için profesyonel bir destek almak senin için kendine yapabileceğin en
en güzel şeylerden bir tanesi. Terapi almak bir zayıflık değildir, bir güçtür. Senin güçlü bir farkındalığın olduğunu gösterir. Senin artık hayatta bir şeyleri değiştirmek istediğini, gelişmek istediğini gösterir. Ve eğer sen de özgüvenini yeniden inşa etmek, bu konuda kendine verdiğin sözleri tutabilmek veya herhangi bir konu olabilir, senin için terapiye gelmenin binlerce hatta milyonlarca sebepleri olabilir. Bu konuda benden terapi almak isteyenleriniz için de online terapi, genellikle en çok tercih edilen online terapi olur ve yüz yüze şekilde de terapi alabilirsiniz. info@bestedoğa.com mail adresine mail atabilirsiniz. Ben veya asistanım size geri dönüş yapmış oluruz. info@bestedoğa.com. Bu arada doğada yumuşak G yok. Doğa direkt. Onu da söyleyeyim. Ve terapi sadece konuşmak değildir. Aynı zamanda da zihnini yeniden programlamaktır. Ve sen tabii ki de buna fazlasıyla değersin. Ve unutma, motivasyon dışarıdan gelmez. O her sabah uyanıp aynanın karşısına bakınca o gördüğün kişiye olan inancından doğar. Ve eğer o kişiye olan inancın azaldıysa hadi gel bugün kendine bir söz ver ve o sözü tut. Çünkü sen ona verdiğin sözleri tuttuğunda hayatta sana verdiği sözleri tutar. O halde sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Sizleri gerçekten çok ama çok seviyorum ve sizlere de çok teşekkür etmek istiyorum. Beni bu kadar sevdiğiniz için, sizlerden gelen bu güzel yorumlar için, bu güzel mesajlar için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve eğer kanala abone değilsen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı da paylaşmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.